Biz dünyalılar gerçekten garip varlıklarız. Bir araya gelip sosyalleştikten ve farklı kültürler oluşturduğumuzdan beri birbirinden ilginç inanç, davranış şekilleri ve ritüeller sergiledik. Bunlardan belki de en ilginç olanlarından biri küçülmüş kafalardır. Dünyanın 4000 yanındaki müzelerde, koleksiyonerlerde binlerce küçülmüş kafa var. Bazıları sergileniyor, bazıları kilit altında. Ancak ilginç ve ürkütücü olan şu ki bunlar gerçek insan kafaları. Nereden geldiler, nasıl yapıldılar? Bu garip, tüyler ürpertici ve rahatsız edici fenomenin arkasındaki gerçek hikaye nedir? Gelin bu hafta bundan bahsedelim. 19. yüzyılda egzotik ve korkunç bir merak bir takım insanların hayal gücünü ele geçirerek saplantı yarattı. Orijinal boyutlarının yarısından fazlasına kadar küçültülmüş, başı kesilmiş bu insan kafaları uzun bir süre moda, günümüz tabiriyle trend oldu. İnsanların bakması için özel koleksiyonlarda sergilenen bu ucube gösteri süsleri izleyen halkı büyülüyordu. Hem de onların bir zamanlar yaşayan, nefes alan, gerçek bireyler olduklarını umursamadan. Hikayemiz Amazon ormanının derinliklerinde başlıyor. Amazon nehrinin kolları arasında Ekvator'un uçsuz bucaksız ücra ormanlarında yaşayan bir kabile olan Şuar kabilesiyle. Anlatılanlara göre korkunç savaşçılar olarak ünlenen Şuarların atalarını istilacı yağmacı İspanyol İmparatorluğu bile vatanlarından edememiş. Orayı asla fethedememişler. 1960'larda yasaklanana kadar binlerce yıl boyunca bu korkunç kafa küçültme sanatında ustalaşmışlar. Şuarlar bu küçülmüş kafalara Sansa diyor. Bunlar savaş ödülü değildi, sembolik olmanın ötesinde bir şeydi. Ölülerin ruhlarının yaşayanlar kadar gerçek olduğu bir dünyada küçülmüş kafalar önemli bir amaca hizmet etti. Ölen insanların kafalarını bedenlerinden ayırıp bir dizi törensel ritüel sürecinde uyguladıkları teknikle kafayı küçültüyorlardı. Bu sayede ruhun kafada kalmasını sağlayarak ebediyen yanlarında olmasını amaçlıyorlarmış. Yani bu fiziksel bir öğeyle ilgili bir şey değildi. Tamamen pratik, ruhsal bir işlevi yerine getiriyordu. Olay yeri uzmanları çıplak gözle görülemeyen ayrıntıları ortaya çıkartmak için kızılötesi reflektoloji tekniğini kullanırlar. Bu şekilde görünen ışık aralığının ötesindeki kızılötesi dalga boyları yakalanarak adli vakalar ayrıntılarıyla incelenebilir ve çözülebilir. Bu müze Güney Amerika'nın en büyük küçülmüş kafa koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapar. İşte bu teknoloji adli uzmanlar tarafından müzenin koleksiyondaki kafaları incelemek için kullanılmış. Daha ilk incelemede bu küçülmüş kafaların bazılarında tuhaf bir şeyler fark etmişler. Mesela incelenen şu kafanın gerçek bir insan kafası olduğuna şüphe yok. Gerçek diyorum çünkü bunların sahteleri de yapılıp satılarak insanlar dolandırılıyormuş. Yani burada durum şu. Uzmanlar kafaların gerçek, törensel bir küçülmüş kafa olup olmadığını anlamak istiyorlar. Çünkü gerçek bir küçülmüş kafa pürüzsüz, tüysüz bir cilde sahip olmalıydı. Kafayı geleneksel bir şuar tekniğiyle deriyi ısıtılmış bir taşla ütüleyerek pürüzsüz hale getirip hazırlıyorlarmış. Ama adli uzmanların incelemeleri sonucu birçoğunun kafa derisinin beklenenden daha kalın ve sert olduğu keşfedilmiş. Kafayı hazırlayan kişi cildi gerçekten şuar tekniğiyle ütülememiş. Şurası kesin ki bu şuarlar tarafından hazırlanmış törensel bir stansa değil. Peki bu bir törensel stansa değilse bu küçülmüş kafanın arkasındaki hikaye neydi? İşte o hikaye konumuzun anlatmak istediğim esas sarsıcı dramatik bölümü. 1880'lerde küçülmüş kafalar için batıda bir tür çılgınlık yaşanıyordu. Adeta altına hücum gibiydi. Ama bu hazine topraktan çıkarılmıyordu. Gerçek insandan, etten, kemikten yapılıyordu. Tek bir küçülmüş kafa bir silah ya da bir palayla değiştirilebilir ya da 5 ila 25 dolar arasında satılabilirdi. 19. yüzyıl Ekvatoru için bu küçük bir servetti. Ortada kazanılabilecek böylesine ciddi paralar olunca Şuarlar Batı'nın talebini karşılamak için öldürmeye başladılar. Kabile savaşçıları birer ticari kafa avcılarına dönüştü. Bu da yetmezmiş gibi paranın kokusunu alan yabancıların da bu ölümcül hazine avına katılmaları çok uzun sürmedi. Ormanın kenarındaki kasaba ve yerleşim yerlerinde sömürge yerleşimcileri çok geçmeden bu eski kafa küçültme sanatını öğrendiler. Bu çarpık ticaretin sonuçları felaketti. Gururlu Şuar kabilesi yok olmanın eşiğine geldi. Bu Victoria dönemi saplantısı giderek modern bir tiksintiye dönüştü. 1930'lardan itibaren küçülmüş kafa ticareti 1960'larda Ekvador hükümeti tarafından nihayet yasaklanana kadar gitgide geriledi. Kafaların ticareti yarım asır önce yasaklanmıştı. Ama tören başı yapmanın fiziksel süreci ağızdan ağza aktarıldı. Bu Şuar kabilesinden olan yaşlı kadın törensel sansa yapmayı bilen bugün yaşayan birkaç kişiden biri. Kafasının, gözlerin ve dilin nasıl çıkarılacağı, cilde nasıl davranılacağı ve nasıl kurutulacağı. Çünkü bir insan kafasının sıcak ve nemli bir ortamda kurutmak ciddi anlamda zor bir süreçtir.
Bu kafaları mumyalamak ve yüzlerce yıl dayanmalarını sağlamak için nesiller boyu süren bir pratik, zeka ve bilgi birikiminin gerektiği aşikar. Böylece bu Şuar kabilesinin yaşlı kadınından öğrendikleri bilgilerle bir insanın kafasının nasıl küçültülebileceğine dair bir uygulama yapmaya karar vermişler. Küçük bir kafa yaratmak için pürüzsüz, nispeten tüysüz bir cilde sahip olan domuz kafası kullanmışlar. Öncelikle işlem sonrasında ne kadar küçültebildiklerini kıyaslayabilmek için başın ölçüsünü alıyorlar. Sonrasında öğrenilen teknikler kullanılarak bu korkunç sürece başlanıyor. Önce küçülmeyen tek şeyi, yani kafasını çıkarıyorlar. Derinin kafadan yüzülmesinin nedeni de bu zaten. Ardından 3 tahta pimle ağız kapatılıyor. Şuarlar için ağzın sıkıca tutturulmuş olması çok önemliydi. Çünkü buranın düşmanın ruhlarının kaçabileceği merkezi bir delik olduğuna inanılıyordu. Daha sonra gözlerini kalın bir sicimle dikiyorlar. Göz kapaklarını dikme nedenleri de yine düşmanın ruhlarını kafanın içinde hapsedebilmek. Sonrasında ağzı ve gözlerini kapalı olan kafayı kaynar suda 1 saat kadar bırakıyorlar. İnsan derisi gibi domuz derisi de kolajen liflerden oluşur ve bu lifler 145 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldıklarında kasılırlar. Bu da derinin büzüşüp küçülmesine neden olur. Cildi kurutmak ve kafayı daha da küçültmek için kafanın içini sıcak çakıl taşları ve kumla dolduruyorlar. Bu kalan nemi de iyice emerek kurutur. En sonunda da cilt ütülenir. Bu esasen kafa küçültme sürecinin son dokunuşları. Burada yaptıkları şey sıcak düz bir çakıl taşı almak ve bununla dış yüzeyi ütülemek. Böylece hem daha estetik, pürüzsüz bir görünüm kazanıyor hem de deri iyice kurumuş oluyor. Sürecin sonunda domuzun kafası önemli ölçüde daha küçük. Artık ilk elden görüldüğü üzere küçültme süreci sonunda kafalar orijinal boyutundan ortalama 1/5 oranında küçük. Küçülmüş kafaların hikayesi korkunç müze parçaları ve Victoria dönemi tuhaflıkların hikayesi olmalarının ötesinde bir toplumun kurbanlarının ve eski ritüellerinin sömürülmesi hikayesidir. Bu küçülmüş kafaların kökenlerine çok az ilgi gösterilmiş olsa da bugün müzelerde insan kalıntılarının sergilenmesi konusunda daha büyük bir etik tartışmaya yol açtıkları kesin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kalın.